Dürüst olun. Eve girdiğinizde, o manzarayla karşılaştığınızda, dudaklarınızdan dökülen ilk kelime ne oluyor? Genellikle sert, keskin ve odayı titreten bir tonla haykırılan o isim. Max, bu ne hal? Onun o anki büzülüşünü, bakışlarını kaçırmasını suçluluk olarak tanımlıyorsunuz değil mi? Sanki ne yaptığını biliyor ve sizden özür diliyor gibi. Ama aslında o an, binlerce yıl süren bir güven sözleşmesini tek bir kelimeyle bozuyor olabilirsiniz. Bugün köpeğinize ismiyle bağırmanın neden sadece bir etkisiz gürültüden ibaret olmadığını değil, onun dünyasında nasıl bir duygusal deprem yarattığını konuşacağız. Belki de en sevdiğiniz varlığın kimliğini ona karşı kullandığınız bir silaha dönüştürüyorsunuz. Köpekler dünyayı kelimelerle değil, ilişkilendirmelerle yani asosyasyonla inşa ederler. Bizim için bir isim, bir bireyin kimliğidir. Bir köpek içinse bir isim, sadece birazdan ne olacağına dair bir ipucudur. Davranış biliminde biz buna klasik koşullanma diyoruz. Eğer köpeğinizin ismini hem sevmek için hem de ona kızmak için kullanıyorsanız, o kelimeyi zehirliyorsunuz demektir. Akademik araştırmalar, köpeklerin negatif uyaranlarla birleşen komutlara karşı bir bilişsel donma yaşadığını gösteriyor. Siz bağırdığınızda, köpeğin beynindeki amigdala, yani korku merkezi, anında aktive olur, bu aktivasyon, mantıklı düşünmeyi sağlayan frontal korteksi devre dışı bırakır. Yani siz "Max neden yaptın?" diye bağırdıkça, Max aslında sizi anlamak için gereken biyolojik kapasitesini o an yitirir. O artık öğrenen bir canlı değil, sadece hayatta kalmaya çalışan bir organizmadır. Ses tonunuzdaki frekans düşüşü, köpekler için kadim bir tehdit sinyalidir. Kurt atalarından miras kalan bu algı, düşük ve sert sesleri yaklaşan bir yırtıcı veya fiziksel saldırı olarak kodlar. İsmini bu frekansla birleştirdiğinizde, köpeğiniz ismini duyduğunda size yaklaşmak yerine sizden kaçması gerektiğini öğrenir. Bu modern köpek eğitimindeki en büyük trajedidir. Sahibinin sesi, köpeğin en büyük korkusu haline gelir. Şimdi onun gözünden bakalım. O terliği neden çiğnedi? Belki dişleri kaşınıyordu, belki ayrılık kaygısı yaşıyordu, belki de sadece canı sıkılmıştı. Olay bitti, aradan 10 dakika geçti. Köpekler epizodik bellek konusunda kısıtlıdır. Yani geçmişteki bir olayı bir film şeridi gibi hatırlayıp, "Evet, bu terliği ben parçaladım ve şu an bu yüzden azar işitiyorum," diyemezler. O meşhur suçlu bakış, yani guilty look, aslında bilimsel adı yatıştırma sinyalleri olan bir hayatta kalma stratejisidir. Köpeğiniz dudaklarını yalıyor, bakışlarını kaçırıyor ve vücudunu küçültüyorsa, size "Lütfen dur, seni tehdit etmiyorum, lütfen bana zarar verme," diyordur. O an yaptığı hatadan dolayı pişman değildir. Sizin o anki kontrolsüz öfkenizden dehşete düşmüştür. Sizin en güvenli limanınız olması gereken ev, anında öngörülemez bir korku tüneline dönüşmüştür. Peki bu zehirli döngüyü nasıl kırabiliriz? Yarından itibaren hayatınıza dahil edeceğiniz 2 dakikalık bir alışkanlık, köpeğinizin size olan güvenini kökten değiştirebilir. Kural basit. İsim sadece müjde getirir. Uygulama adımları. 1. İsmi ayırın. Köpeğinize bir şeyi yapmamasını söyleyecekseniz, hayır veya bir şşt sesi kullanın. Ama asla ismini bu uyarının önüne veya arkasına eklemeyin. 2. Yükleme yapın. Günde 5 kez köpeğiniz başka bir yere bakarken ismini en neşeli ve yumuşak tonunuzla söyleyin. Size baktığı anda yanınıza gelmesi gerekmiyor, sadece bakması yeterli. Ona dünyadaki en sevdiği şeyi verin. 3. Davet et, zorlama. Onu çağırdığınızda gelmiyorsa bağırmayın. Hafifçe yan dönün, çömelin ve vücut dilinizle "Gelmen güvenli" mesajı verin. Unutmayın, ismini duyduğunda köpeğinizin kuyruğu sallanmıyorsa o kelimeyi yanlış kullanıyorsunuz demektir. Hedefimiz ismini duyduğunda onun zihninde havai fişekler patlamasını sağlamak, korku duvarları ormak değil. Bir köpeğin size olan bağlılığı, doğadaki en saf teslimiyet biçimidir.
O, sizin tüm hatalarınıza, eksiklerinize ve bazen kontrol edemediğiniz öfkenize rağmen her sabah aynı heyecanla yüzünüzü yalamaya hazırdır. Onun ismini bir ceza sopasına dönüştürmek, bu eşsiz ruhun size açtığı kapıları kendi ellerinizle kapatmaktır. Onun ismini sadece sevgiyle, oyunla ve güvenle anın. Çünkü o isim, aranızdaki görünmez köprünün tek anahtarıdır. Siz onun tüm dünyasınız. Dünyasının ona bağırmasına izin vermeyin. Ona korkmayı değil, güvenmeyi öğretin. Çünkü gerçek liderlik, korkutmakta değil, en fırtınalı anda bile güvenilen o sığınak olabilmektir. Kendinize ve sessiz dostunuza iyi bakın. Bir sonraki derinlikte görüşmek üzere.